Bazı insanlar size bağırmaz ama bir bakışıyla iç sesinizi susturur. Size açıkça hakaret etmez ama söylediği her şey düşündüklerinizi sorgulatır. Hiçbir zaman sen haksızsın demez ama bir noktadan sonra siz kendi doğrularınızı fısıltıyla savunmaya başlarsınız. İşte narsistik manipülasyonun asıl gücü burada başlar. Sizi çürütmez ama içinizi yavaşça çözer. Ne olduğunu tam anlayamazsınız. Sanki bir şeyler ters gidiyordur ama ispatlayamazsınız. Ve en tehlikelisi, siz bir noktadan sonra kendinizden şüphe etmeye başlarsınız. Bu video sizi açıkça eleştirenleri değil, sizi kendinize karşı çevirenleri anlamanız için var. Çünkü gerçek tehdit bağıranlardan değil, içinizi sessizce çözenlerden gelir. Bir narsistle savaşmanın yolu ona cevap vermek değildir. Çünkü onun amacı anlaşılmak ya da haklı çıkmak değildir. Amacı sizi tepkisel hale getirmektir. O bir cümle söyler, siz 10 cümle kurarsınız. O bir bakış atar, siz gün boyu düşünürsünüz. Ve böylece kontrol ondayken, siz farkında bile olmadan kendi gerçekliğinizden uzaklaşırsınız. Ama işte iyi haber şu, bu oyunu bozan tek şey var. Tepki vermemek değil, yönünüzü değiştirmek. Stoacılık tam da burada devreye girer. Bir stoacı saldırıya uğradığında karşılık vermez. Çünkü neyin ona ait olup olmadığını bilir. Epiktetos der ki, zihninde yer açmadığın hiçbir şey sana zarar veremez. Ve bu videoda size tam olarak bunu anlatacak. Sizi kışkırtan insanlara karşı kendinizi nasıl susturarak değil, kökleştirerek koruyabileceğinizi. Narsist biri size zarar verdiğinde, çoğu insan içgüdüsel olarak 3 şey yapar. Kendini açıklamak, onu değiştirmeye çalışmak ve bir gün pişman olmasını beklemek. Ama hiçbir narsist pişmanlıkla değil, boşa çarpan stratejilerle çöker. Ve siz artık öyle bir zihin inşa edeceksiniz ki, onun kelimeleri bir duvara çarpıp yere düşecek. Oyununu sürdürmek için ihtiyaç duyduğu her şey, sizin açıklamalarınız, suçluluklarınız, çırpınışlarınız artık onun elinde olmayacak. Eğer siz de bir noktada kendinizi sürekli açıklarken, sürekli kendinizi sorgularken bulduysanız, bu video size yalnızca bir farkındalık değil, bir savunma sistemi sunacak. Beğenirseniz daha fazla insana ulaşmasına katkı sağlayabilir, kanalımıza abone olarak bu yolculukta birlikte ilerleyebilirsiniz. Çünkü narsist biriyle savaşmak, ona haklıyı göstermeye çalışmak değil, onun artık seni etkileyemeyeceğini hissettirmektir. Ve bu his, kelimelerle değil, duruşla verilir. Bu içerikte artık manipülasyona karşı nasıl duygusal mesafe kuracağınızı, kelimelerle değil, kararlılıkla nasıl korunacağınızı ve kendi zihninizin kaptanı olmanın ne demek olduğunu adım adım işleyeceğiz. Çünkü bazen en büyük zafer hiç savaşmamaktır. Ama hala dimdik ayakta kalmaktır. Narsistik manipülasyonun en sinsi tarafı şudur. Sizi yalnızca davranışlarınızla değil, zihninizle de esir alır. Ve çoğu zaman insanlar tepki vermemeyi bir strateji sanır. Ama unutulan bir şey vardır. Tepki vermemekle birlikte hala içten içe öfkeleniyorsanız, hala onun söylediklerini gün boyu düşünüyorsanız, hala ona ne deseydim daha iyi olurdu diye kuruyorsanız, tepki vermemişsinizdir sadece ama hala etkileniyorsunuzdur. İşte bu bölümde sadece susmayı değil, gerçekten etkilenmemeyi konuşacağız. Çünkü asıl özgürlük, dışa değil, içe hakim olmaktan geçer. Stoacılar için bir davranışın gücü, onun sessizliğiyle değil, zihindeki karşılığıyla ölçülür. Seneca şöyle der, bir düşünce seni ele geçirmedikçe, onun seni yaralamasına gerek yoktur. Yani biri sizi küçümseyebilir, size suçluluk yüklemeye çalışabilir, hatta sizi tehdit edebilir. Ama bu sadece bir teklif gibidir ve siz o teklifi kabul etmedikçe hiçbir güç taşımaz. Bir narsist işte tam burada yenilir. Çünkü onun tüm taktikleri sizin bir noktada tepki vermenize değil, içten içe yanmanıza dayanır. O yüzden çözüm sadece sessizlikte değil, içsel bağın kopmasındadır. Yani onun ne dediğinin artık sizin için gerçeklik oluşturmaması gerekir. Peki bu nasıl olur? Öncelikle onun kurallarına göre oynamayı bırakmanız gerekir. Çünkü bir narsist, iletişimi iletişim için değil, kontrol için kullanır. O konuşmaz, yönlendirir. O dinlemez, tuzak kurar.
O soru sormaz, sizi test eder. Ve siz bu düzende yanıt vererek değil, oyunu tanıyarak güç kazanırsınız. Bir tartışmada neden sizi aynı yere döndürdüğünü, neden konuları çarpıttığını, neden size değil de etrafınızdaki insanlara sizi anlattığını anlamaya başladığınızda artık kişisel algılamazsınız. Çünkü bu onunla ilgili bir kalıptır ve size her uyguladığında işe yarayıp yaramayacağını test eder. Ama bir gün beklediği sonuçları alamadığında, yani siz savunmaya geçmediğinizde, sözlerini düzeltmeye çalışmadığınızda, yaralanmadığınızda ya da öfkelenmediğinizde, tüm mekanizma bozulur. Bir narsist için en büyük ceza, sizin artık onu düzeltme ihtiyacı duymamanızdır. Çünkü bu, onun size sunduğu yapay otoriteyi reddetmektir. Burada bir strateji devreye giriyor. Tarafsız cümleler, ne suçlayan, ne savunan. Sadece kapı kapatan ifadeler. Bu senin düşüncen olabilir. Buna katılmıyorum ama bu konuda konuşmak istemiyorum. Kendimi açıklamak zorunda hissetmiyorum. İstersen böyle düşün. Bu cümleler küçük gibi görünür. Ama bunlar bir narsist için yıkıcı sinyallerdir. Çünkü artık iplerin kimin elinde olduğunu gösterir. Bir narsist sizi çözebilirse yönlendirebilir. Ama sizin zihninizin haritasını kaybettiğinde panik başlar. Ve o panik saldırganlıkla değil, çoğu zaman sessiz baskıyla kendini gösterir. Sizi suskunluğunuzla suçlamaya başlar. İlgisizliğiniz için sizi bencillikle itham eder. Sizi değiştirmeye çalışır ama artık siz onun tuğlalarıyla kurulu duvarlara yaslanmamışsınızdır. Ve şunu unutmayın, manipülasyonun gücü yalnızca onun inşa ettiği cümlelerde değil, sizin o cümleleri içinizde nasıl çevirdiğinizdedir. Yani onun sesi artık sizin iç sesinizin yerini almadığında. İşte o zaman gerçekten serbestsiniz. Çünkü bazı insanlar sizi ikna ederek değil, sizi kendinize yabancılaştırarak kontrol eder. Ama siz yeniden kendinize döndüğünüzde onların yönettiği zihin oyunu çöker. Bir narsistin kimliği kendi iç dünyasında değil, başkalarının bakışında inşa edilir. Yani o kim olduğunu bilmez, sadece nasıl görünmek istediğini bilir. Bu yüzden bir narsist için en büyük kriz, seni artık etkileyemediğini fark ettiği andır. Çünkü onun tüm sistemi dış onaya bağımlıdır. Kendi içinde bir sabit noktası yoktur. Ne hissettiğini bile başkalarının tepkileri üzerinden tanımlar. Ve bu yüzden senin sessizliğin onun kimliğini tehdit eder. Bir narsist için tehlikeli olan senin nefretin değil, ilgisizliğindir. Çünkü nefret bile bir bağdır. Yani onu hala ciddiye aldığın, hala onunla savaştığın, hala onun söylediklerine değer verdiğin anlamına gelir. Ama ilgisizlik, artık onun varlığının senin iç dünyanda bir yerinin kalmadığını gösterir. İşte bu onun için bir kimlik yıkımıdır. Bu nedenle sizi terk ettiğinde geri dönmeye çalışır. Mesafe koyduğunuzda yoklamalar gönderir. Sizi sessiz bıraktığınızda dramatik dönüşler dener. Çünkü hala sahnede kalmak ister. Ve eğer artık izleyici yoksa, onun tüm oyunu çöker. Burada stoacı düşünce size büyük bir perspektif sunar. Marcus Aurelius der ki, başkalarının övgüsüne veya eleştirisine göre şekilleniyorsan, kim olduğunla hiçbir bağın kalmamıştır. Bir narsist sizi bu bağdan koparmak ister. Sizi kendinizin dışına çıkartmak ve sonunda sizi onun onayıyla anlam bulan biri haline getirmek. Ama işte bu geri alınabilecek bir şeydir. Bazen insanlar şöyle düşünür. Tepki vermemek tamam ama içten içe hala doluyum. Ve evet, bu gerçek. Çünkü tepkiyi dışarıdan kesmekle içeriği silemezsiniz. Ama buradaki esas mesele şudur. Artık o kişi sizin merkezinizi belirlemiyor. Ve bu farkındalık bile zihninizde yeni bir yapı başlatır. Bu noktada küçük bir dönüşüm gerekir. Siz artık onun kişiliğini çözmeye çalışmazsınız. Onun neden öyle davrandığını analiz etmeye çalışmazsınız. Hangi travmadan geliyor, hangi duygularla hareket ediyor? Bunlar sizin meseleniz değildir. Çünkü her analiz bir bağ kurmaktır. Her açıklama çabası onun dünyasında hala bir alan açmaktır. Ve siz artık o dünyayı terk ediyorsunuz. Kendi zihinsel alanınızı yeniden inşa ederken en kritik şeylerden biri şudur. Kendi iç değer sisteminizi hatırlamak. Yani biri size kötü davrandığında, acaba ben mi haksızım diye değil, benim değer anlayışıma bu uyar mı diye sormak. İşte bu, içsel pusulanın tekrar devreye girmesidir.
Bir narsist bunu kırmak için sürekli sınırlarınızı test eder. Ama siz her testte yumuşak ama net bir duvarla karşılık verirseniz artık kontrol oyununu sürdüremez. Çünkü bir narsist için en zorlu engel tahmin edilemeyen ama tutarlı bir duruştur. Yani ne zaman kızacağınızı değil, artık neye hiç tepki vermeyeceğinizi kestirememesidir. Ve bu duruş bir soğukluk değil, bir özgürlük biçimidir. Bir narsist, kontrol edemediği bir zihinle karşılaştığında ilk refleksi şu olur: yoğunlaşmak, daha çok denemek, daha sertleşmek, daha fazla bastırmak. Ama işte burada çoğu kişi geri adım atar. Çünkü bu baskı başta sizi test ediyor gibi görünür. Oysa bu, onun kontrol alanından düştüğü andır. Eğer bu anda siz hala aynı kararlılıkla durabilirseniz, gücünüzün kaynağını artık ondan almadığınızı fark eder. Ve işte o an maskesi düşmez. Kendisi silinir. Çünkü ona kimlik veren şey sizin tepkinizdi. Artık siz olmadığınızda o da yoktur. Bir narsistin en korktuğu şey sizi kaybetmek değildir. Kendini size yansıttığında bir cevap alamamaktır. Çünkü o her cümleyi bir yankı bekleyerek kurar. Her suçlamayı bir savunma bekleyerek yapar. Her öfke patlamasını bir geri çekilme ya da karşı çıkışla dengelemek ister. Ama siz tepki vermediğinizde değil, anlam yüklemediğinizde yıkılır. Sessizlik çoğu insan için bir savunma biçimidir. Ama sizin sessizliğiniz bir geri çekilme değil, bir aynaya dönüşme olmalı. Yani o kişi size yöneldiğinde kendisinden başka bir şey görememeli. Siz artık onu düzeltmeye çalışan, haklı çıkmaya çalışan, anlamaya çalışan biri olmamalısınız. Çünkü narsist biri için varlığınızı bir etki alanı olmaktan çıkarıp yansız bir yüzey haline getirdiğinizde, işte o zaman gerçekten kontrolü kaybeder. Bu pasif kalmak değildir. Bu yıkıcı bir direniştir. Çünkü bir narsist bağırarak değil, sizin içinizdeki yankılarla yaşar. Ve artık iç sesiniz onun sesi değilse, yankısı yoksa anlamı da yoktur. İnsanlar çoğu zaman şunu sorar: tepki vermeyince nasıl kendimi koruyacağım? İşte burada devreye stoacı duruş girer. Bu duruş bir taş gibi sertleşmek değildir. Tam tersine kendi içsel anlamını korumak, dış saldırılarla şekil değiştirmemektir. Epiktetos'un bir öğretisi vardır. Birine seni küçümseyen bir şey söylendiğinde o sadece omuz silkerek "bu onun görüşü, benim değil" der. Bu tepki duygusuzluk değil, duyguya hükmetmektir. Çünkü tepki vermemek susmak değildir. Hangi duyguya alan açacağını seçmektir. Bir narsist sizi bir duygusal koreografi içine çekmek ister. Bir adım atar, sizden bir dönüş bekler. Sizi kızdırır, geri adım atacağınızı umar. Sizi över, bağımlı kalmanızı sağlar. Sizi iter, gelmeni ister. Ama siz bu koreografiye katılmadığınızda dans çöker. Çünkü artık onun hareketlerinin anlamı yoktur. Ve bir narsist anlam üretemediği yerde tutunamaz. Bu noktada önemli olan bir başka şey daha var. Zihninizin ön kapısını kapatmak yetmez. Arka kapılarını da fark etmelisiniz. Çünkü bazen sizi doğrudan yönetemez ama başka yollarla içeri sızar. Ortak tanıdıklardan bahsederek duygularınızı canlandırır. Sosyal medya üzerinden sizi görünür kılarak dikkat çeker. Sizinle değil, sizin algınızla oynamaya çalışır. Ve eğer beni hala düşünüyor mu, ne demek istedi acaba gibi sorularla meşgulseniz, o zaman yalnızca dışsal değil, zihinsel olarak da hala o oyunun içindesinizdir. Bir narsist için yüzleşme dışarıdan değil, içeriden gelir. Siz artık onun her hareketini okuyamadığınızda, her adımını anlamlandırmadığınızda, anlamı sizden bağımsız kurmak zorunda kalır. Ama o bunu yapamaz. Çünkü tüm kontrol alışkanlığı sizin tepkinize bağlıdır. İşte burada dönüşüm başlar. Siz artık onun davranışını çözümlemek için değil, kendi duygularınızı anlamlandırmak için düşünmeye başlarsınız. Önceden bir mesaj aldığınızda saatlerce ne anlama geldiğini çözmeye çalışırdınız. Şimdi o mesajı gördüğünüzde ilk sorunuz şu olur: bu bana ne hissettirdi ve bu his bana ait mi? Eğer his size ait değilse, artık size hiçbir gücü yoktur. Gerçek sessizlik, kelimelerin bittiği yerde başlamaz. Yorum yapma ihtiyacının ortadan kalktığı yerde başlar.
Ve siz artık onu anlama çabasını bıraktığınızda, o kendini gösterse bile bir şey ifade etmez. Çünkü siz konuşmuyorsanız, onun sesi yalnız kalır. Ve bir narsist, yalnız kalan bir ses olduğunda, kim olduğunu bilemez. Bir narsistle karşı karşıya geldiğinizde mesele şudur: karşınızda sizi dinlemeye, anlamaya ya da dönüşmeye niyetli biri yoktur. Ama siz hala bir konuşmayla, bir açıklamayla onu dönüştürebileceğinizi düşünüyorsanız, oyun çoktan onun lehine kurulmuştur. Çünkü o hiç oynamaz. Sadece sizin oynayacağınız senaryolar üretir. Bir tartışma başlatır. Ama siz açıklama yapana kadar tek kelime etmez. Sizi suçlar. Ama o suçun ne zaman işlendiğini asla açıkça söylemez. Sizi yargılar. Ama sizi savunmaya zorladığı anda geri çekilir. Ve böylece ne kadar dürüst olursanız olun, sürekli yenilen taraf siz olursunuz. Çünkü bu bir savaş değil, bu bir satrançtır. Ve o sizin her hamlenizi önceden ezberlemiştir. Ama satrancı kazanmanın tek yolu, kralı mat etmek değildir. Bazen en etkili hamle, oyunu oynayacak zemini ortadan kaldırmaktır. Bir narsistin stratejisi, sizin duygularınızı harekete geçirebildiği sürece çalışır. Neden cevap vermedin? Beni yine görmezden mi geliyorsun? Sen de aynen onlar gibisin. Bu cümlelerin hiçbir amacı yoktur. Ama hepsi aynı şeyi hedefler. Sizi bir duygusal pozisyona sokmak. Savunma, açıklama, öfke, suçluluk. Hangisini seçerseniz seçin, artık oyundasınız. Ama siz onun cümlesini aldıktan sonra, duygusal alana geçmeden sadece olduğu haliyle bırakırsanız, hiçbir yere tutunamaz. Tepki vermemek burada pasif bir durum değil, bilinçli bir stratejidir. Çünkü farkındalıkla yapılan bir suskunluk, tüm oyunun sistemini çökertebilir. Stoacılar bu durumu duygusal yankısızlık olarak tanımlar. Yani dış dünya ne kadar yüksek sesle bağırırsa bağırsın, iç dünyanda bir karşılık bulmadığında anlamsızlaşır. Epiktetos der ki, biri sana kötü bir şey söylediğinde, seni yaralayan onun sözü değil, senin ona verdiğin anlamdır. Narsist biri, sizden artık anlam bulamadığında panikler. Daha önce öfkeyle karşılık verdiğiniz yere sessizlik koyduğunuzda, daha önce açıklama yaptığınız yerde anlatma ihtiyacı kalmadığında, artık onun ne dediği değil, sizin neyi duymamaya karar verdiğiniz belirleyici olur. Ve burada devreye çok güçlü bir zihinsel egzersiz girer. Bir narsist, size bir cümle söylediğinde, kendi içinizden şu soruyu sorun. Bu kişi şu an bu cümleyi benim iç dengemi bozmak için mi söyledi, yoksa kendini ifade etmek için mi? Ve cevap ilki ise, yani bu bir kontrol hamlesi ise, o an cümle sizin için bir boş dosya gibi olur. Açılmaz, incelenmez, içeri alınmaz. Bu sizin zihninizin kontrolüdür. Ve bir narsist, bu kontrolü elinden aldığınızda kendi ipleriyle boğulur. Çünkü manipülatif insanlar genellikle şuna inanır: senin neyi düşüneceğini önceden biliyorum. Ve gerçekten de çoğu insan tahmin edilebilir şekilde hareket eder. Öfkelenir, üzülür, açıklama yapar, gönül alır. Ama siz tepkilerinizi değiştirdiğinizde, öfke yerine sessizlik, açıklama yerine tarafsızlık, gönül alma yerine kararlılık koyduğunuzda, hesaplar şaşar. Ve o şaşkınlık, narsistin en savunmasız halidir. Çünkü senaryosuz kalmak, onun için bir düşmanla karşılaşmak değil, boşlukla yüzleşmek demektir. Ve unutmayın, bir narsistin en korktuğu şey, düşmanının güçlü olması değildir. En korktuğu şey, hiçbir savaş açılmamasıdır. Çünkü savaşı olmayan bir narsist, kendi iç karmaşasında boğulur. Ve siz sessizliğinizle değil, oyun dışına çıkışınızla onu alt edersiniz. Bir narsist, sizi göremediğinde değil, sizi etkileyemediğinde kaybolur. Çünkü onun için varlık, yalnızca başkalarının üzerinde kurduğu etkiyle anlam kazanır. O yüzden fiziksel olarak gitmeniz yetmez. Asıl uzaklaşma, onun sizi zihinsel olarak yakalayamadığı yerde başlar. Bu yüzden bir narsist için en büyük tehdit, sizi hala görebilmesi değil, size dokunduğunda artık karşılık bulamamasıdır. Bir narsist, sizi varlığınızla değil, tepkinizle tanımlar. Ve o tepki artık yoksa, sizi tanıyamaz. Tanıyamadığı bir şeyi de kontrol edemez. Ve işte tam burada kimlik krizi başlar.
İnsanlar çoğu zaman narsist birinden kurtulmayı onun gitmesiyle tanımlar. Ama birinin gitmesi, siz hala onun etkisini içselleştirdiyseniz bir şey ifade etmez. Asıl kurtuluş, artık onun cümlelerini duymamaya başladığınızda gelir. Bu fiziksel bir işitme değil, anlam duvarının inşasıdır. Sen eskisi gibi değilsin. Ne bu kadar soğuk oldun? Artık umursamıyorsun bile. Bu cümleler tehdit değil, çaresizliğin işaretidir. Çünkü artık narsist kişi etki kurabileceği bir duvar bulamıyordur. Burada dikkat edilmesi gereken ince bir ayrım vardır. Sessizlik, bazı durumlarda içe kapanmak, bastırmak, susmak olarak algılanabilir. Ama sizin kullandığınız sessizlik bir kaçış değil, bir tercihtir. Stoacılar buna zihinsel bağımsızlık der. Yani dış dünyanın yönlendirmelerine rağmen kendi iç pusulanızla hareket etmek. Marcus Aurelius şöyle der: "Bir başkasının ne dediği değil, senin neye değer verdiğin önemlidir." Bir narsist, sizi değersizlik duygusuyla bastırmak ister. Ama siz, değer anlayışınızı onun kelimelerine göre değil, kendi içsel ölçülerinize göre belirlediğinizde, artık o sizin pusulanız olamaz. Bu noktada önemli bir gerçek devreye girer. Bir narsist, sizin kimliğinizi kendisine göre şekillendirmek ister. Sizi kendisine göre iyi biri yapmaya çalışır. Ama o iyi insan tanımı, her zaman itaat eden, susan, suçlanan, haklılığını açıklayan biridir. Siz artık bu tanımı reddettiğinizde, o artık sizi kullanabileceği bir figür olarak görmez. İşte bu yüzden zamanla ya size saldırır, ya sizi suçlar ya da tamamen uzaklaşır. Ama bu bir kayıp değil, zihinsel özgürlük için kazançtır. Bazı insanlar bu noktada şunu sorar: bu kadar etkilenmişken nasıl toparlanacağım? İşte burada cevap çok nettir. Toparlanmak değil, yeniden kurmak gerekir. Çünkü bir narsist yalnızca sizi yıkmaz. Sizi kendi gerçekliğinize yabancılaştırır. Bu yüzden iyileşmenin ilk adımı şudur: bu benim düşüncem mi, bana mı öğretildi? Bu benim inancım mı, bana mı empoze edildi? Bu suçluluk bana mı ait, yoksa bana yapıştırıldı mı? Bu sorular zihinsel bağımsızlığın anahtarıdır. Ve siz artık o anahtarı kendi elinizde tuttuğunuzda, kapılar onun kontrolünde değildir. Unutmayın, bir narsistin gücü sizin onu anlamaya çalışmanızda gizlidir. Ve siz artık onu çözmeye çalışmadığınızda o çözülür. Çünkü o sizin zihninizde kurduğu yansımayla yaşar. Ve siz o yansımayı artık taşımazsanız, kendini göremez. Kendini göremeyen biri ise sizi yönetemez. Artık ne söylediği değil, ne söyleyemediği belirleyicidir. Siz onu eski haliyle hatırlamıyorsanız, o da sizin üzerinizde yeni bir imaj kuramaz. Ve en sonunda şunu fark edersiniz: bir narsisti alt etmek, onunla mücadele etmek değil, onu kendinize ait bir yerden çıkarmaktır. Bu bir çığlıkla değil, sakin bir kapanışla olur. Bazı savaşlar bir çığlıkla değil, bir kararla biter. Ve bir narsist, o kararı siz verdiğinizde değil, siz artık onun kim olduğunu umursamadığınızda kaybeder. Bugün size hiçbir şey kanıtlamadınız. Onunla yüzleşmediniz. Ne bağırdınız, ne sustunuz. Sadece zihninizin merkezini yeniden kurdunuz. Ve işte bu yüzden bu video bir anlatı değil, bir sınır çizgisidir. Çünkü çoğu insan narsist biriyle karşılaştığında ne yapacağını değil, kim olduğunu unutur. Bu insanlar sizi tanımlamaya çalışırken siz kendi tanımınızı askıya alırsınız. Ve zamanla onların söyledikleri sizin iç sesinize dönüşür. Ama şunu bilin, siz bir başkasının tarif ettiği kişi olmak zorunda değilsiniz. Siz, sizi gerçekten bilen birinin gözünden değil, kendi iç dünyanızın dürüst aynasından bakmalısınız. Bir narsist sizi incittiğinde ardında fiziksel iz bırakmaz. Ama içinizde yıllar sürebilecek bir zihinsel yankı bırakır. Onun kelimeleri çoktan susmuş olsa bile siz hala o sesi taşıyor olabilirsiniz. O yüzden mesele sadece onu susturmak değil, sizde bıraktığı yankının artık hiçbir şey ifade etmediğini fark etmektir. Bazı acılar kelimelerle değil, yön değiştirerek çözülür. Ve bugün yönünüzü onun etrafında dönmekten, kendi merkezinizde durmaya çevirdiniz. Bu video boyunca öğrendiğiniz hiçbir şey nasıl karşılık verilir sorusuna yanıt değildi. Çünkü artık biliyorsunuz ki bazı karşılıklar kelimelerle değil, yokluğunuzla verilir.
Artık onun sizi provoke etme gücü yok. Çünkü artık siz onun sözcüklerine anlam yüklemiyorsunuz. Sizin için bir cümle sadece bir sestir. Siz duymaya karar vermedikçe yankılanmaz. Ve bu farkındalık gücünüzün yeniden başlamasıdır. Bazı insanlar hala bekleyecek. Bir gün pişman olacak mı? Yaptıklarını fark edecek mi? Beni gerçekten sevmiş miydi? Ama siz artık bu soruların hiçbirine cevap aramıyorsunuz. Çünkü cevaplar iyileştirmez. Yön değiştirirseniz sorular da sessizleşir. Narsist, onunla savaşmadığınızda değil, o artık sizin hayatınızda savaşmaya değer biri olmadığında yenilir. Ve bunu yalnızca kelimelerle değil, davranışlarınızla göstermelisiniz. Onu takip etmeyerek, onunla ilgili düşünceleri artık zihninizde çevirmeyerek, onun size verdiği kimliği taşıma çabasından vazgeçerek, onun dönüşeceğine değil, sizin netleşeceğinize inanarak. Bazı insanlar hala sizi anlamaya çalışacak. Çok mu sert davrandın? Hiç mi iyi yanı yoktu? Belki de biraz daha sabretmeliydin. Ama siz artık bu seslerin hiçbiriyle tartışmıyorsunuz. Çünkü kendi kararınız dış yorumlardan daha sessiz ama çok daha güçlü. Bugün sizin için gerçek bir başlangıç oldu. Artık biri size zarar verdiğinde, acaba ben mi sebep oldum diye sormak yerine, bu benim alanıma ait mi diye soruyorsunuz. Ve bu fark, sizi edilgen bir zihin olmaktan çıkarıp, karar veren bir bilince dönüştürüyor. Artık onun cümleleri yok, sizin düşünceleriniz var. Artık onun oyunları yok, sizin yönünüz var. Artık onun etkisi yok, sizin anlamınız var. Ve belki de en çok buna ihtiyacınız vardı. Eğer bu video size bir pencere araladıysa, sadece başkalarının değil, kendi zihninizin içinde de yeni bir alan açtıysa, beğenerek bu mesajın daha fazla kişiye ulaşmasına destek olabilir, kanalımıza abone olarak içsel dönüşüm yolculuğunuza her hafta yeni bir adım daha ekleyebilirsiniz. Çünkü bazen ihtiyacımız olan şey bir cevap değil, sadece artık o cevabı aramaya ihtiyaç duymamaktır. Ve bu, kimseye anlatmak zorunda olmadığınız ama hayatınızın yönünü tamamen değiştirecek en sessiz zaferinizdir.